Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun. Eriller ve dişiller. Instagram'da yapmıştım soru sormuştum. Demişlerdi ki eril dişil açılımı istiyoruz. Peki dedim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dışarıdan bam 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 diye bir ses gelirse binayı boyuyorlar, tamir ediyorlar. Onun için ses olabilir. Bir şimdiden bilginiz olsun. Sonra demeyin ki Melek Hanım takır tukur sesler geliyor diye. Evet, eriller enerji olarak biraz böyle daha durgun, daha böyle derin düşüncelere sahip olduklarını görüyorum. Ve tamamen böyle bilinçaltlarında kendilerini suçladığını görüyorum. Çünkü yapamadıkları bazı şeyler olduğu için de kendilerini biraz böyle yetersiz hissediyorlarmış. Şimdi dişillerin bazıları da böyle spiritüeller durumlarla uğraşabilirler. Sezgileri, hisleri kuvvetli olabilir. İşte şifacılık, atalardan gelen şifacılıklar vardır. Sezgileriyle, hisleriyle hareket edecekleri bir süreçte olacaklar. Ama şu var, kendi hayatlarını yönlendirecek güce sahip bir döneme girmişler. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Özellikle eriller su grubu olabilir. Balık, yengeç, akrep yoğun enerji. Ama bakacağız yani. Ama burada burçlara pek takılmayın. Yükseleniniz olur, ay burcunuz olur. Ama geçmişi bırakamayan, gelecekle bir bağlantı kurmak istese de bir türlü onu başaramayan, aynı döngüde dönen bir erille enerjim tutuyor. Kimse bu. Evet, geçelim bakalım. Şimdi fazla böyle sizi tutmayacağım. Bakalım, niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip başlıyorum. Şimdi özellikle eriller diyor ki şimdi ben diyor, arada sorun varsa ben bir teklifle gitsem aklı olarak diyor beni diyor reddedecek diyor. Çünkü diyor ben ona dedim ki diyor küllerinden yeniden doğ. Yani kendi hayatına bak dedim ve gittim diyor. Tamam mı? Böyle yapmış olan eriller varmış. Ve dişiller de diyor ki ben diyor kendi işimle uğraşıyorum diyor. Evet, tutkum, aşkım devam ediyor diyor ama benim hayatım zaten hiçbir zaman kolay olmadı. Hep dolambaçlı yollarla oldu diyor. Bunun da farkındayım diyor. Bütün kolaylıklarla diyor çözülmesini niyet ediyorum dediği bir süreçteymiş dişil. Şimdi eril yıkımlarda, tamam mı? Diyor ki yani benim diyor aklım hep bir karış havadaydı diyor. Yani hep ben böyleydim diyor. Hep ben böyleydim diyor. Zaten diyor bu işin sonu yoktu diyor. Ben bunu biliyordum ama yansı edemiyordum diyor. Yani bu ilişkinin bu işle ilgili olabilir, tamam mı? Bunun sonu yoktu yani diyor. Ben bunu iyi kötü kestirdim diyor. Yani gözlemledim diyor. Şimdi dişiller diyor ki verdiğim emekleri üzüyorum diyor. O kadar şeyler yaptım, o kadar kendimden fedakarlık ettim diyor. Bir geçmişini bırakıp da diyor benim hayatıma dahil olamadı diyor. Bak, gördün mü? Geçmişini bırakıp hayatına dahil olamadı diyor veya kendi yaşantısından benim hayatıma ödül veremedi diyor. Bak. Eril diyor ki özellikle su grubu hava grubuysa, tamam mı? Hayal kurmadan yaşamak istiyorum ben diyor. Yani diyor hayal kurduğum zaman hiçbir şey olmuyor diyor. Onun için hiç hayal kurmaya niyetim yok. Elimdekileri biliyorum, aklımdakileri biliyorum. Kendim neler yapılması gerektiğini biliyorum ama diyor hayal kurmuyorum. Kurduğum an, bir şeyi çok istediğim an olmuyor diyor Eril. Evet. Dişil ne diyormuş bakalım? Dişil diyor ki ben artık kendim dünyama adapte olmak istiyorum diyor, tamam mı? Evet, sana karşı tutkum çok, seni çok özlüyorum, seni yanımda istiyorum, seninle tamamlanmak istiyorum. Fakat diyor hepsi bir arada olmayacağını da diyor anladım artık diyor. Çünkü her istediğimin olmadığı ve olması için de çok uğraştığım bir süreçten geçtim diyor. Onun için ben diyor artık diyor kendi tamamlanmamı kendim yapıyorum. Yani şunu düşünüyor dişiller. Her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük vardır diyerek diyor kendini diyor sabır enerjisine ve
olgunluk enerjisini almış. Çok olgunlaşmışsınız ya. Aferin size. Bak uzun zamandır bakmıyordu. Pardon gene tıkandık. Şimdi eril sorumluluktan kaçan, tamam mı? Özellikle de bakın burada su grupları, ateş elementi, toprak da var, hava da var, hepsi var, kendinize uyanalım. Ama özellikle burada koç erkeği çıkmış şimdi. Diyor ki ben diyor sorumluluk almak istemiyorum. Kimseyle de böyle ciddi bir bağlantı da kurmak istemiyorum diyor. Ben her şeyi kendi içimde yaşarım, dışa yansı etmem. Benim için paramparça olsa da diyor dışarıya diyor kendimi çok mutlu tanıtırım diyor. Beni çözemezsin diyor yavrum. Beni çözmen için diyor senin bir fırın ekmek yemen lazım diyor. Çünkü ben sana kendimi tam tanıtmadım diyor. Yani sen beni tam tanımıyorsun diyor, tamam mı? Ve diyor ki ben tekrar seninle bağlantıya geçme isteğim var diyor bak burada. Tamam mı? Ateş elementleri. Fakat diyor sorumluluk almadan bu bağlantıyı istiyorum. Yani ben sorumluluk istemiyorum. İşin aslı bu diyor eriller. Şimdi dişil diyor ki ben diyor tamam mı? Kalbim çok acıyor diyor. Dengemi tam kuruyorum. Kendi hayatıma adapte oluyorum diyor. Tak diye diyor çıkıp geliyorsun diyor. Veya diyor benimle ilgili diyor bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun diyor. Ama artık diyor ben bu sabitlikten çıkmak istiyorum gerçekten diyor. Yani üzüldüm, çok üzüldüm. Daha bundan başka ne kadar üzülebilirim ki diyor. Yeni bir şans elde etmem gerekiyor benim diyor. Ben artık dengeyi istiyorum diyor. Yani evrenden istediğim şey huzur, sağlık, mutluluk ve denge diyor. En önemlisi de denge diyor dişiller. Peki devam edelim bakalım. Erille aranızda mesafe olabilir. Tamam mı? Ve sürekli sizinle geçirdiği, yediği, içtiği, gittiği yerleri düşünüyor. Tamam mı? Hafızasında, içinde o kadar böyle büyütüyor ki onu kalbinde. Ama iki durum arasından bir türlü karar veremiyor. Yani neyi nasıl yapsam diye ve arada mesafe varsa da tamam mı ki bu arada mesafe olan kişinin de elementi ateşse bu insan tamam mı kararını verip bu yola çıkacak aslında. Yani kararın tamamlanma olacak deniliyor. Şimdi dişillere diyor ki bak artık diyor gözünü aç tamam mı? Evet seviyorsun, aşıksın, yaşadın, gördün, üzüldün ama diyor artık diyor bak şunun farkına var diyor. Sen diyor tamam mı bu kuşu bu kafesin içine koyamazsın diyor. Bu kuş diyor özgür olması gerekiyor diyor. Sen onu diyor geçici bir süre bunu koyabilirsin oraya. Ondan sonra gözünü aç gerçeği gör diyor sana tamam mı? Bunları niye yaşadım ben neden bu böyle oldu hep bu böyle mi olacak her şeyle sınandım sağlığımla aşkımla ilişkimle evliliğimle çocuğumla diyenler var tamam mı? Bak sana diyor ki artık diyor bak kötü olan şeyleri unut. Tamam mı? Artık diyor evren sana diyor öğretmesi gerekeni öğretti zaten diyor. Sen alacağını aldın. Bundan ne ders çıkardım? Ne öğrendim? Bana ne kattı? Ona bakacaksın diyor. Onun kötü olan yönlerini yaşadığı şeyleri evrene diyor teslim edeceksin diyor. Ama iyi olan ders aldığın durumları da kulağına küpe edeceksin diyor. Evet. Şimdi eriller maddiyatla ilgili bazı sıkıntıları var. Rüyalarında sizi görüyor tamam mı? Eğer bunun hayatında başka biri varsa da oraya karşı çok da istekli değil. Mecburi olduğu bir durum var deniliyor bana. Şimdi bak sen çok seviyorsun dişil. Çok aşıksın. Çok çok aşıksın diyor. Ve istediğin şey tekrardan diyor bir adım atmasını istiyorsun. Tekrardan bir başlamasını istiyorsun. Ama bir yandan da diyorsun ki bak burada doğurganlık tamam mı? Belki çocuk istiyordunuz veya ileriye dönük ciddi bir ilişki istiyordunuz ama bunların hepsi diyor yarım kalmış. Burada bir ihanet olmuş, bir haksızlığa uğranılmış, bir adaletsizlik olmuş ve siz bundan dolayı da tamam mı? Diyorsunuz ki ne kadar seversem seveyim, ne kadar özlersem özleyeyim, nasıl başlayabilir ki, nasıl olabilir ki diye kendinize bunu soruyorsunuz. Şimdi bu erillerin en çok korktuğu şey şu. Tamam mı?
Her şeyi sıkı sıkıya tutmak istiyor elinde. Her şey diyor benim elimde olması gerekiyor diyor. Bütün diyor güç benim elimde olacak diyor. Ee, Bağlanmaktan korkuyor. Dedikodudan, laftan, sözden, tamam mı? Bunlardan çok korkuyor. Bir şeylerin duyulması, zaten duyurulmuş da zamanında. Yani bir şeylerin böyle açığa çıkması, daha çok böyle onun hayatına vereceği zararı, işte her şey gizli kapaklı olsun istiyor hayatında. Yani neden? Çünkü sahiplenme yok, sorumluluk alma yok burada. Anlatabildim mi? Onun için de kendisini tamamen böyle kendi ilişkisini bile kendi hayatına böyle düzenlemeye çalışan bir eril var burada. Biraz da bencil narsist. Kusura bakmayın ama. Şimdi böyle dediğim zaman bana kızıyorlar. Ama şu var bakın. Gerçekten bir erkek, ilişki yaşadığınız kişi sizi düşünmek zorunda. Kendinden ilk önce sizi düşünmek zorunda. Diyelim yarım ekmek aldı. Tamam mı? Bu ekmeğin iyi yerini, içi bol olan yerini mesela en güzelini size vermesi lazım. Kendisine daha böyle yani az olanını alması lazım. Çünkü nedir? Eril tamamlayıcı, yani eril erilliğini bilecek, dişil dişilliğini bilecek. Ama şimdiki eriller, pardon da yani, önce her şeyin güzeli bana gelsin, geri kalan da ne olursa olsun kafasında. Onun için burada diyorum ki erillere, biraz kendinize gelin, bir silkelenin. Yani ne istediğinizi bir bilin. Anlatabildim mi? Sizin ilk önce kendinizi bulmanız gerekiyor. Bakın buradaki açılımda siz kendinizi bulamıyorsunuz. Ne istediğinizi bilemiyorsunuz. Yani sorumluluktan kaçan, ciddi bir ilişki istemeyen, istese bile başka şeyleri araya katan, başka dişil enerjileri katan, flörtöz, işte kendi hayatımda özgürlüğüm de olsun, bir yanda birisi de beni beklesin, böyle bir dünya yok diyor sana. Yani bir karar ver artık diyor. Bir böyle bir silkelen, bir kendine gel delikanlı. Bir kendine gel yani. Yani dünya senin etrafında dönmüyor deniliyor burada. Şimdi özellikle su grupları, bak burada bayanlar, ateş ve su ve havalar çıktı. Şimdi balık, yengeç, akrep diyor ki çok sıkıntıdayım, yastayım diyor. Arada mesafe varsa ya da bu ilişki bitmiş bir ilişki ise de diyor ben gitmek istiyorum, yani buralardan gitmek istiyorum çünkü diyor artık taşıyamıyorum, kaldıramıyorum. Özellikle de bu yengeçse, tamam, balıksa tamamen yani yaslarda gerçekten çok sıkıntılı olduğunu görüyorum. Ve bu sıkıntının temel nedeni de verilen sözlerin tutulmaması, aynı zamanda ihanet veya yapacağım deyip de yapılmamasından kaynaklı diyor. Bu durumlar çok üzüyor yani. Su grupları, dişilleri çok üzmüş. Onu görüyorum. Şimdi diyor ki ben diyor yeni bir fırsat elde edeceğim diyor. Yeni bir ilişki başlayabilirim diyor. Özellikle de bakın ateş elementi dişillerle söyleyeyim size, su gruplarının başlangıcı görünüyor. Yani bu Aslan burcu bayan olarak gözüküyor. Ben yapacağım diyor. Ben diyor hayatımı, her şeyi yapacağım ve tekrardan yeni fırsatlar, yani kendini yeniye açmak isteyen eriller de var. Yeni ilişkiler, yeni tanışmalar, yeni merhabalaşmalar, yeni karşılaşmalar, özellikle ateş elementleriyle diyor burada bir durum var. Dişillere diyor ki bak kılınç onlusu, tamam mı? Artık diyor bir şeyleri gizle kendinde, gizlemen gerekiyor diyor. Her şeyi ulu orta anlatma, her şeyini ortaya dökme diyor. Ve diyor karşı koyamadığın ne varsa bunu artık öğreneceksin diyor. Dirençli olacaksın diyor. Yani güçleneceğin bir durumda olacaksın diyor. Aksi halde diyor kılınç onlusu çok daha sıkıntı çekersin. Eğer ki bu kafayla gidersen, yani mantığınla duygularını birbirine karıştırırsan diyor sana çok üzüleceğin bir süreç olacak diyor. Bunu kendine yapma diyor. Peki erillerin, devam edelim. Eriller diyor ki ben diyor para durumlarını düşünüyorum diyor. Evet seni özlüyorum diyor. Yani diyor seni diyor düşündüğüm zaman gerçekten çok özlüyorum diyor. Ama diyor bakın, aması var burada. Diyor ki
benim işimle aşkımı, kendi yaşantımı birbirine karıştırmıyorum diyor. Sen bunu yapamıyorsun diyor. Sen bütün her şeyini diyor Dişil Hanım bana endeksliyorsun diyor. Benim de öyle yapmamı istiyorsun. Ama diyor benim düşüncelerimi kabul etmiyorsun diyor. Ben böyleyim diyor. Beni böyle olduğum gibi kabul edeceksen et diyor. Kabul etmeyeceksen de diyor. Ben diyor kendi hayatımda zaten devam ediyorum diyor. Sıkıntı değil diyor. Şimdi diyor ki uzak yani arada mesafe olan durumlar varsa, tamam mı? Şehir mesafesi nasıl yapabiliriz? Dişillerin düşüncesi nasıl bir araya gelebiliriz? Nasıl bir düzen kurabiliriz diye düşünüyorsunuz burada ve bu durumda sizi üzüyor aslında. Yani bayağı bir kırıyor. Nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Eriller işle, güçle ilgili de sıkıntılara sahip, bazı şeyleri gizliyorlar ama sizin bağlı olduğunuz şeylerle sınanacağınız bir sürece geçiyorsunuz diyor. Bu evliyseniz, eğer işinize çok bağlıysanız ve işle ilgili bazı sınavlar gözüküyor. Burada bir değişiklikler gözüküyor. Maddiyatla ilgili bazı sıkıntılar gözüküyor diyor size. Çok dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz eriller. Bazı şeylerin ani bitişi ve bazı şeylerin de diyor aniden hayatınıza girişi. Tamamen kadersel olan bir süreç diyor. Yani neyden korkup neyden sakındıysanız bu zamana kadar, neyin değişmesine izin vermediyseniz diyor ve bitmiş olan ilişkilerinizle de diyor hesaplaşmalarınız var diyor. Yani kapanmamış defterler var. Onları kapatmanız gerekiyor ki ilerleyebilirsiniz diyor size. Yoksa siz daha bir yere bağlı duruyorsunuz diyor. Onun haricinde diyor başka birileriyle flörtleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz, yazışıyorsunuz ama bir yerden bağını koparmadan diyor sana başka bir yere geçiş yaptığın anda diyor sana senin diyor karman diyor tamamen karışıyor diyor. Onun için bunlara çok dikkat etmen gerekiyor deniliyor. Peki devam edelim. Dişil diyor ki çok öfkeliyim diyor. Çok öfkeliyim diyor. Sana karşı öfkem çok büyük diyor. Sen beni sırtımdan bıçakladın diyor. Ve diyor ki benim başarımı diyor öyle başarılı olacağım ki diyor benim başarımı diyor kıskanacaksın sen diyor. Ve ben de yeni başlangıçlara adım attım zaten diyor. Yani artık diyor yeter diyor. Kunta kinte gibi koşacağım diyor yani. Şimdi dişillerin bekledikleri kalbinde sevdiği kişiler var ama aynı zamanda flörtleştiği de başkaları da var. Kimle enerjim tutuyorsa gene konuşturmuyorlar bak gıcık tuttu. Şimdi dişiller burada başka birileriyle de tanışıp ilişkiye adım atabilirler. Ama diyor ki acele etmeyin, çivi çiviyi sökmez. Tamam mı? İlk önce bir kendi ruhunuzu iyileştirin diyor. Bakın fiziken yorgunluk geçer ama ruhen yorgunluk geçmez. Ruhunu şifalandır diyor sana. Ruhunu bir iyileştir diyor. Hemen buradan çıkıp da buraya girmeyin diyor. Biraz bir dinlenin, biraz bir bakın, gözlemleyin. Karşı taraftan gelen teklifi gene değerlendirin. Ama diyor size bir diyor karşı taraf size göre değil mi? Geçmişteki yaptığınız hataları yapmamak için izleyip gözlemlemeniz gerekiyor diyor. Tamam mı? Ve dişillere diyor ki sıfırdan başlangıç diyor. Şimdi bir yalnızlık size iyi gelecek diyor. Engelli olanlarınız var diyor. Bakın engelli olan kişiler zaten adım atacak diyor. Burada bana tamam mı? Eğer engelliyseniz gerçekten diyor burada diyor bak şimdi ikiz ruh alevleri var. Çok zor süreçlerden geçmiş. Onların diyor engellileri varsa, küslük, dargınlık varsa ayın 27'si, 28'ine dikkat edin diyor. Engellerin açılması, konuşması, bir fırsat vereceksiniz. Tekrardan bir ilişkiye adım atılacak diyor size. Bunlara dikkat edin. Şimdi diyor ki eriller ben diyor sıfırdan başlıyorum diyor. Tamam mı? Seninle barışacağım. Küs olanlar için diyor. Gelip elini tutacağım diyor. Sahipleneceğim seni diyor. Çünkü diyor ben diyor bazı şeylerin farkına vardım diyor. Sen benim hayatıma kadersel girdin diyor ve ben bu yolda geleceğim diyor. Sensiz diyor ben hiç bir işe yaramıyorum yani güçsüzüm diyor. Sen varsan ben gücümü senden alıyorum diyor. Sen olmayınca diyor benim diyor kafam yerinde değil. İşime adapte olamıyorum. Kendi hayatıma adapte olamıyorum diyor. Özellikle de K, ondan sonra F harfi, Y harfi, N harfi, S harfi,
O harfi, A harfi olanlar çok odaklansın eriller. Bunlar diyor ki ben diyor seninle yeni bir hayata adım atacağım ve bunu da yapacağım yani diyor. Hiç umurumda da değil diyor şimdi. Bazı eriller de böyle diyor. Dişiller diyor ki artık diyor dengeyi kuruyorum. İnan ki diyor bak sosyalleşeceğim diyor yani umut gibi yaşamışım diyor. Tamam mı? Sosyalleşeceğim diyor. Hep diyor bir yerden alıp bir yere boşaltmışım. Dengemi sağlayacağım diyor. Özellikle kova burcu olan dişiller, hava elementleri. Artık diyor dengeleyeceğim diyor. Çünkü bekliyorum. Beklemekten de yoruldum artık diyor. Yani neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum diyor. Bu bekleyiş beni diyor mahvetti diyor. Ama gerçekten burada deniliyor ki bu yaşadığınız bazı sıkıntıların diyor böyle olması gerekiyordu. Bir kere neden böyle olması gerekiyor diyenleri duyar gibiyim. Çünkü gerçeği görmeniz için, gerçeği görüp de yolunuzda iyi ilerlemeniz için bunların böyle yaşanması gerekiyordu deniliyor. Ve bakın eriller şimdilik kendi hayatlarındaki bırakın sorunları çözsünler. Çözmeden senin hayatına verimli olamaz. Tamam mı? Ve bu ayın 27'si 28'ine kadar bir bekleyiş içerisinde olun diyor. Buradan diyor size gelecek çok güzel haberler var diyor. Ama o zamana kadar biliyorsunuz gökyüzü de karışık zaten retrolar filan. O zamana kadar sakin kalması gerekiyor. Dişillerin kendi hayatlarına odaklanmaları gerekiyor. Bakın dişiller diyor kazalara dikkat edin diyor. Çok dalgınsınız. Kafanız o kadar dolu ki diyor. Kazalara dikkat edin diyor. Kayıplara dikkat edin diyor. Kiraz, hastalıklara dikkat edin diyor. Şimdi bazılarınız diyor bak bel tutulması, baş ağrısı, işte ani diyor sağlık rahatsızlıkları da olabilir. Bunlara çok dikkat edin siz diyor. Tamam mı? Bunlara çok dikkat edin diyor. Peki eriller seni çok seviyorum diyor. Tamam mı? Ve ben gerçekten seninle evleneceğim diyor. Ama diyor önce bir cehennemi bir yaşadık biz seninle diyor. Bak şimdi şu anda diyor cehennemi yaşıyoruz diyor. Ve diyor kıskançlığım ben çok kıskancım diyor. Ne kadar belli etmesem de diyor. Tamam mı? Benim kıskançlığım diyor öyle böyle değil. Giydiğine karışırım, oturduğuna karışırım, her şeye karışırım diyor. Tamam mı? Ve sana hayatı cehennem de ederim ben diyor. Yaparım bunu diyor. Çünkü şu anda o enerjideyim. Zannetme ki ben seni diyor yani gözleklemiyorum, kollamıyorum diyor. Şimdi bazılarınız da yakınsınız birbirinize. Siz zannediyorsunuz ki sizi izlemiyor. Aslında her şekil izliyor. Stokluyor da belki aynı iş yerindesiniz, aynı mahalledesiniz. Sizi gözlüyor bu yani. Sizi ne yaptığınızı biliyor ve kıskançlık içerisinde ben size söyleyeyim. Ama bu kıskançlık öyle böyle değil. Böyle bir tartışma olacak. Bu size bir dönüş yapacak diye size bir cehennemi bir yaşatacak. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu ne kadar gizlese de içindeki kıskançlığı, sevgiyi bunu size tamamen sunacak. Söyleyeyim size bir. Şimdi diyor ki eğer diyor bakın arada sorun olanlar varsa böyle 4 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık ilişkiler varsa diyor burada. Burada bana diyor ki artık diyor bir tamamlanma olacak diyor. Bu eriller tarafından. Bakın değnek dörtlüsü evliliği anlatır. Tamam mı? Ve burada çıkan kart aşıklar kartı. Yani eriller istediği kadar kaçsın. İstediği kadar sorumluluk almak istemesin. Şu kıskançlık var ya şu kıskançlık sizin en zayıf noktanız. Ve şu size cehennemi yaşatacak diyor. Ondan sonra ister iste ister isteme diyor. Sen bu ilişkiyi tamamlayacaksın diyor. Çünkü seviyorsun. Kaybetme korkun olacak diyor. Sana öyle bir durum yaşatılacak ki sen diyeceksin ki Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Nereden ne oldu diye bir kıskançlıkla sen ilerleyeceksin diyor. Adım atacaksın. Sevdiğin kişi için çabalayıp emek vereceksin. Eril Bey diyor. Bak burada diyordun ki sonumuz yok. Bak buraya gelince de ne dedin? Çünkü seni burada ne oldu? Tokatladı. Tamam mı? Evren seni tokatladı. Ne oldu? Sona doğru tamamen aşık olduğunu, sevdiğini, istediğini, hayatında onsuz yaşayamayacağını sana öğretti, değil mi? Çok güzel öğreniyorsun diyor. İçin yanacak diyor. Ne kadar bağlı olduğunu hissedeceksin diyor. Bütün engelleri diyor açacaksın diyor. Laftan, sözden, hiçbir şeyden korkmayıp güçlenip diyor aşık olduğun kadınla tamamlanma yaşayacaksın diyor sana. Ve bu da bana size söyleyeyim 12. aylara kadar olduğunu söylüyorlar.
Onu size dile getireyim. Dişiller içinde diyor ki burada evet ihanetler, kandırmalar, entrikalar, geçmişi bırakamamaklar, her şeyle yüzleştin, her şey var burada diyor. Arkandan hiç çevirme ama sana diyor ki acele etme, tamam mı? Hayatına birilerini almak için acele etme diyor. O işler öyle olmuyor diyor sana. Biraz daha diyor sabır etmen gerekiyor. Evet üzülüyorsun diyor ama sen birileri bir şey yapıyor diye gazına gelip de sen de aynı şeyi yapma. Biri kendini atıyor diye sen de mi kendini atacaksın? Çünkü etrafında seni böyle gaza getirip de bir şeyler yaptırmak isteyen insanlar çok. Bunlara çok dikkat edeceksin sen diyor. Aksi halde diyor çok üzülürsün. Gerçekten diyor sen bu kişinin olgunlaşarak kendi hayatına dahil olmasını istiyorsan diyor biraz diyor kendi yaşantını güzelleştir. Kendine bak, kendin giyin, kendin ye, kendin iç, kendi ruhunu bir iyileştirmen gerekiyor dişilcim senin. Anlatabildim mi? Eğer bu olgunluğa ermezsen diyor sana, sen diyor o zaman karşı tarafı diyor tamamen kaybedersin. Çünkü sana burada evren diyor ki bir dur, toparlan, gözle, ondan sonra diyor kendi hayatında yapman gerekenler var diyor arka plana attığın. Onları bir önceliğine koy. Sonra zaten bu dersini alıp sana gelecek diyor. Bu diyor dizlerinle bir diyor bir sürtsün bakalım bir düşsün diyor. Senin kıymetini bir anlasın diyor. Bir kalbi acısın, bir özlesin. Ben aşıkmışım ya. Allah Allah desin bir Eril. Seviyormuşum ben ya. Farkına şimdi vardım bir desin. Desin yani bak gerçekten ben bu kadınsız yapamıyorum. Gerçekten ben bunsuz yaşayamıyorum. Bir desin yani. Bunu bir dedirsin yani. Anladın mı? Onun için de çevrendeki insanların gazına gelme. Sende her tarz potansiyel var merak etme diyor. Ama dengeli davranman gerekiyor. Eğer buradaki Joker kartı gibi atlama yani başına buyruk hiçbir şey yani burada uçurum var gidiyorsun arkadaş diyor. Gidiyorsun yani diyor. Tamam iyi güzel gidiyorsun da diyor. Bunun sonu diyor bak tamam mı? Şans da olabilir. Sonu çok da kötü olabilir. Anlatabildim mi? Onun için diyor sana çok dikkatli ol diyor. Çok dikkatli ol diyor. Evet. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın diyorum her zaman için. Bir de bakalım bir konuşturalım. Bunlar birbirine bakalım ne diyor? Nasıl birbirlerini özlemişler mi, özlememişler mi, ne olmuşlar? Bir daha bir bakalım. Çünkü burada çok aşırı yoğun bir enerji vardı. Herkes kendine uyanı alsın arkadaşlar. Şimdi Eril diyor ki çok düşünüyorum diyor. Bak düşünmekten ben diyor kendimi alakoyamıyorum diyor. Dörtlü vadelerdir seni düşünüyorum. 4 gün, 4 saat, 4 haftadır düşünüyorum diyor. Ne için böyle oldu diye diyor. Bak dişin ne diyor. Seni çok sevdiğimi biliyorsun diyor. Kalbinin pardon. Kalbinin anahtarı bende olduğunu da biliyorum. Beni hayal ettiğini de biliyorum. Beni düşündüğünü de biliyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. İçim yanıyor diyor. Evet bu ilişkide diyor bir sonlanma oldu ama diyor benim içim yanıyor diyor. Gerçekten içim yanıyor diyor. Ve bak kızım diyor ben seni takip ediyorum diyor. Ben ne dedim Tevin? Seni takip ediyorum ne yaptığını ne ettiğini çok iyi biliyorum diyor. Bak aklını alırım diyor. Dikkatli ol diyor. Senin aklını alırım diyor. Eğer ki küslük, dargınlık varsa diyor bu sizin oralarda bir dolanıyordur tamam mı? Eğer ki mesafe varsa da sizi sosyal medyadan takip ediyordur haberiniz olsun. Peki dişildeki işime kapandım diyor ben diyor. İçime kapandım yani böyle diyor ne yaşıyorum nasıl bir şey yaşıyorum çözemedim diyor. Çok sevineceğin haberler alacaksın canım benim. 8 sayısı senin için çok önemli olsun. Dişilcim çok güzel haberler alacaksın. Eril evinde tamamen depresyon bunalım. Çok müzik dinleyen bir Eril var burada. Bir de bir şeyi çok tüketiyor bu. Sigara mı, çay mı, kahve mi artık alkol mü bir şeyi çok alıyor ve yalnız yani. Evet evin içinde kişiler olabilir. Evin içinde üçüncü kişiler de olabilir. Ama kendi iç dünyasında yalnız. Onu demek istiyorum. Şimdi dişile bakalım. Dişil diyor ki ben her anlamda sana destek olacak yapıya sahibim diyor. Bunu biliyorsun diyor. Ama şu anda diyor İçim diyor çok kırık benim diyor ya. Çok kırılmış ya. Çok kırılmış yani. Eril diyor ki ben hep ortadayım diyor. Artık kararımı vermem gerekiyor diyor. Bak
2 yıllık, 3 yıllık ilişkiler için diyor ki yani benim karar vermemem için bir neden yok diyor. Ben neyi bekliyorum acaba deyip bir uyanış yaşayacakmış. Dişi artık hedef olmak istiyor. Avcı değil, hedef. Yani ben burada bekliyorum arkadaş. Benim için ne yapacaksan yap. Gel alıyorsan al, almıyorsan da peş yani diyor. Eril ne diyormuş bakalım. Eril diyor ki ben neden yani bak kendini sorguluyor. Bir insan kendini sorgulayıp da kendiyle eğer bir eril kendiyle empati yapıyorsa olay bitmiştir tamam mı? Ve bu da onu sorguluyor. Neden ne için? Neden ne için? Bırakın sorgulasın. Dişil için diyor ki sen beni o kadar kırdın ki bunu nasıl tamir edeceksin ya? Bunu nasıl sen yapacaksın acaba? Ben çok merak ediyorum diyor. Yani sen bunu nasıl yapacaksın? Nasıl yapacak biliyor musun dişilcim? Sen eskisi gibi olmayacaksın. Eskisi gibi olmayınca da sen o tamir edecek. Yani bir geri çekilip bir sınırını çizeceksin, bir bakacaksın. Eskisi gibi aç koynumu geldim demeyeceksin diyor sana. Tamam mı? Ve bakın Eril ne diyor? Artık ortada durmayacağım diyor. Geçmişi arkada bırakıp ilerliyorum diyor. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Arada kalan eriller artık ilerlemesi için burayı bir şifalandırıyorum. Bir an önce Allah'ın izniyle ilerlesin ve kendi doğru olan yoluna doğru gitsin diye şifalandırdık. Peki eril ne diyor? Diyor ki vallahi diyor benim peşimde koşan çok var diyor. Tamam mı? Ama hiçbiri de bana göre değil onu da biliyorum. Çünkü ben seni seviyorum diyor. Eril diyor ki ya ben zaten biliyorum her şeyi diyor. Yani biliyorum senin diyor benim taktığım sana maskeler oldu. Sen saf temiz bana geldin diyor. Kalbini açtın ben her şeyin farkındayım diyor. Evet dişile diyor ki Dişil diyor ki çok mutlu olacağın haberler alacaksın diyor sana. Ayın 26'sına dikkat et diyor. Ve eril için diyor ki fight again. Yani ilerle diyor sana. Arkadaşım ilerle. Sen niye yolda duruyorsun ki gaza basıyorsun? Frene basıyorsun pardon. Niye duruyorsun ki? Niye duruyorsun? Sen gayet güzel yolda ilerliyordun. Tamam mı? Niye diyor yani diyor frene basıp da duruyorsun. İlerle diyor her şey çok güzel olacak diyor. Bak dişile diyor ki sen içindeki o merhameti, sevgiyi, saygıyı, hürmeti ve o kızgınlık enerjisini bir şifalandırman gerekiyor diyor. Bunları şifalandırmadığın sürece diyor sen diyor bu tarafa verimli olamazsın erile ilişkine diyor. Bunları bir şifalandır. Önce bir kendini iyileştir bebeğim, kendini iyileştir. Erile de diyor ki biraz sürpriz yapman gerekiyor diyor dişil için diyor. Çünkü onun ruhunu okşayacak, onun kadınlığını hissettirecek hiçbir şey yapmamışsın diyor. Biraz bunları gayret göster diyor. Bakın erillerden gelecek size sürprizler var. Belki doğum günleriniz vardır, hediye alacaktır. Çünkü bu çok kaos yaşayacak. Ondan sonra da diyor tekrar diyor size gelip bu ilişkiyi tamamlayacaksınız ve başlayacaksınız diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizlere uyanı alın. Uymayanı evrene geri yollayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Instagram'a da çıkın çıkın gelin. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.